Hipnoz, inanç oluşturulduğu an itibariyle ömür boyu devam eden bir süreç. Hipnoz yöntemi kullanarak bir insanı kendimize aşık edebilir miyiz? Ama aşkın kendi doğası da bence zaten hipnoz. Psikolojisi bozuk bir insan hipnoz yöntemiyle iyi olabilir mi? Hemen şu an bir deney yapalım mı? Tabii ki. Bir dakikalığına gözlerinizi kapatın. Lütfen mavi fili düşünün. Hepimiz aslında 7 yaşımıza kadar hipnoz altındayız. Bilim hipnozu onaylıyor mu? En güzel hipnoz olan meslekler askerler, polisler, doktorlar ve hemşirelerdir. Mesela Atatürk de bu ülkeyi hipnoz etmiştir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Peki bu dediğiniz yöntemi şu an günümüzde kullanan siyasetçiler var mı? Var tabii ki. En bilineni de Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Emre Kaya. Bu haftanın moderatörlüğünü ben üstleniyorum. Karşımızda hipnotist olduğunu iddia eden Elif Erdenay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Elif Erdenay. Hem beyin koçluğu hem de hipnotistlik yapıyorum. Size göre hipnoz nedir? Tanımlayabilir misiniz? Hipnoz aslında ikna edilmeye çalışıldığımız her durumdur. Yani biri sizin içerinizde bir inanç oluşturmaya çalışıyorsa sizi hipnoz etmeye çalışıyordur. Ama hipnozun temel tanımı telkin yoluyla insanların içinde inanç oluşturmaktır. Hipnoz yapmaya ilk nasıl başladınız? Bu alana girişiniz nasıl gerçekleşti? Hipnoz yapmaya 16-17 yaşlarımda ilk dövüşe başladığım zamanlar kendi takım koçumuzun bize hipnoz yaparak bizim performansımızı arttırmasıyla başladım. O zamanlar merak saldım ve daha sonra kendi ders performansımı artırırken kiloyu da hipnozla verdim. Uçak korkumu da hipnozla yendikten sonra bunun insanlar üzerinde çok işe yaradığını görünce bu yönde kendimi geliştirmeye karar verdim. Uçak korkusunu nasıl yendiniz? Uçak korkusunu tamamen telkin yöntemleriyle gece yatmadan yarım saat önce kendime verdiğim basit telkinlerle yendim. Çünkü aslında bir korkuyu hissediyorsanız onun içerisinde sizi koruma ve savunma mekanizması aktifleşmiş demektir. Benim bilinçaltımda beni aslında korurken birazcık sınırlandırmaya, yapabilitem olan şeyleri dezavantajlı bir şekilde bana yaşatmaya çalışıyordu. Ben de gece yatmadan yarım saat önce kendime çok basit telkinlerle, şu şekilde, yani uçarken kendimi çok özgür ve rahat hissederim. Bir kuş gibi hissediyorum. Bütün elemden, kederden uzaklaşıyorum diyerek kendime telkinler vermeye başladım. Ve birkaç ay içerisinde de bu korkumu yendim. Peki hipnoz yöntemiyle farklı korkularınızı yenme durumunuz oluyor mu? Tabii ki, yani hemen hemen bütün korkuları, kaygıları ya da anksiyete gibi geliştirdiğiniz bazı durumları da yenebilirsiniz hipnozla. Bir hipnotist olmak kolay mı? Kolay değilse zorlukları nelerdir? Hipnotist olmak kolay bir şey. Yani eğitimini aldığınız zaman direkt olarak hatta o gün itibariyle kendinizi hipnotist ilan edebilirsiniz. Ama bence hipnoz biraz da doğuştan gelen bir yetenek. Yani bir şarkı söylemek gibi, dans etmek gibi, dövüşmek gibi insanın da içinde olan bir yetenek. Bazı insanlar doğuştan manipülatif. Yani insanların içinde sözcüklerle inanç oluşturan insanlar. Bunu en çok kitle hipnozu yapan insanlarda görürsünüz. Birazdan belki o konuya da değiniriz. Ama hipnozun özünde güzel kaliteli bir eğitim aldıktan sonra kolaylıkla olunabilir. Ama bazı insanlar dediğim gibi doğuştan hipnotist bile olabilir. Ailenizin, çevrenizin, arkadaşlarınızın yapmış olduğunuz hipnotistliğe tepkisi nedir? Vallahi onlar çok beğeniyorlar, çok bayılıyorlar. Çünkü onlarda da böyle bir şikayet olduğu zaman kendilerine telkin verme yöntemlerini bana sordukları için kendi sınırlarından, şikayetlerinden kurtuluyorlar. Peki şu an yayında bize bir hipnoz yapabilir misin? Tabii ki yaparız. Ama seninle beraber yapalım ve izleyiciler de bize eşlik etsinler, olur mu? Tabii ki. O zaman şöyle, sağ elini öne doğru uzatıyorsun, dümdüz boru şeklinde ve sol eline ters ve gözlerini kapat, beni dinlemeyi sürdür. Ve dinleyenler de beni dinlemeye sürdürsün. Sağ elinde düşün ki ağır bir bowling topu tutuyorsun. Tam odaklan. Sağ elinde ağır bir bowling topu var ve sol bileğine bir tane uçan balon bağladım. Ve sağ elin gitgide ağırlaşıyor. Sağ elin gitgide ağırlaşırken sol elin gitgide yukarı doğru hafifliyor. Sağ elin daha ağır, sol elin daha hafif. Sen odaklandığın için gerçekleşiyor. Sağ elin gitgide daha ağır, sol elin gitgide daha hafif. Sol elin kağıt gibi balonla beraber gitgide hafiflerken sağ elin gitgide daha da ağırlaşıyor. Ben ne söylersem gerçek oluyor. Sağ elin gitgide daha ağır, sol elin gitgide daha hafif. Sol el gitgide daha da hafiflerken sağ elin gitgide daha ağır. Aynen böyle. Açabilirsiniz gözleri.
Hemen gördüğün gibi telkinlerle, görsel telkinlerle bir bowling topu yoktu ama aşağıya doğru indi. Gerçek zannetti. Balon da yoktu ama kendiliğinden havalandırdı. Yani siz kendi içinizde zaten bir hipnoz yaptınız şu anda. Olmayan bir bowling topu için indi, olmayan bir balon için kalktı. Ben kontrol edemedim şahsen. Kimler hipnoz olamaz? Kimler olabilir? Hipnozu ciddi anlamda zeki insanlar, kendi odağını çok iyi kontrol eden insanlar, bir de kuralcı insanlar çok kolay bir şekilde hipnoz olabilir. En güzel hipnoz olan meslekler askerler, polisler, doktorlar ve hemşirelerdir. Hipnoz olamayacak kesim de herhangi bir mental problemi olan, şizofreni gibi, bipolar gibi problemi olan insanlar ve talimatları, telkinlere riayet etmeyen insanlar hipnoz olamaz. Peki neden olamıyorlar? Çünkü telkini aldığınız zaman, az önce yaptığınız gibi, telkini siz aldığınız zaman sizin içinizde o telkinle bir şey yapmanız lazım. Az önce bir bowling topunu hayal et dediğimde, o telkini, o görevi aldığında riayet etmezsen zaten o gerçekleşmez. Ben hipnozu her zaman şöyle tarif ediyorum. Bu kuaföre gitmek, berbere gitmek gibi bir şey değil. Berbere gidersin ve onun karşısına oturursun. Berber sana yapılması gereken her şeyi yapar. Ama bir hipnotistle çalışıyorsan ya da bir hipnoz yapıyorsan, burada senin aldığın telkinle bir şey yapman lazım. Senin görevine riayet etmen gerekiyor. O yüzden düşünmesi bozuk insanların hipnoz olması daha zor. Hipnozun zararları veya yararları nelerdir? Hipnozun yararları say bitmez ama zararlarından başlayayım. Herhangi bir zararı ya da yan etkisi yoktur. O anda yaparsın, en fazla işe yaramayabilir. O da senin o günkü enerjinle alakalı olabilir, odaklanamamanla alakalı olabilir. Ya da çok uykusuzsundur, kendin direkt olarak hipnoza odaklanamıyorsundur. Ama yararlarını sayarsak başta kilo vermek, beslenme alışkanlıklarını düzenlemek, spor performansını arttırmak, iş yaşantında ciddi anlamda maddi geliri arttırmaya kadar birçok faydasından bahsedebilirim. Hipnozun etkisi ne kadar sürüyor? İnsanların bünyesine göre değişiklik gösteriyor mu? Hipnoz, inanç oluşturulduğu an itibariyle ömür boyu devam eden bir süreç. Aslında öyle ya da böyle zaten hepimiz hipnoz altındayız. Benim insanlara tavsiyem bunu hayatlarının bir parçası haline getirip kendilerine iyi hipnoz uygulamaları. Ve evet, kendinde o iyi hipnozu oluşturduğunda, kendine inancını oluşturduğunda bu senin ömür boyu kalıcı olacak. Hipnozun belirli bir yaş aralığı var mıdır? Evet, 5 yaşından büyük herkese hipnoz yapılabilir. 5 yaşında olmasındaki sebep de verdiğimiz telkini karşımızdaki insanın işleme becerisinin artması. Yani ben bir talimat verdiğimde onun yerine getirilmesi gerekir. Otoritenin verdiği talimatı karşı tarafın uygulaması gerekir ki hipnoz dediğimiz o zihinsel yoğun konsantrasyon hali oluşsun. O yüzden bunu 5 yaşından büyük herkes yapabilir. Akıl sağlığı yerinde olan insanlar. Hipnoz yöntemiyle suç işlemek mümkün müdür? Hem evet hem hayır diyeceğim buna. Şöyle, kişinin içerisinde gerçek bir ihtiyaç ve gerçek bir inanç oluşturursanız, evet, suç işleme oranları artış gösterebilir hipnoz yoluyla. Ama kişiler kendilerini bu hipnozdan korurlarsa bu da zaten mümkün olmayan bir şey. Ama o terör eylemlerinde, maruz kaldığımız terör eylemlerinde ya da dünyadaki bu saldırı kültüründe ne yazık ki medya yoluyla da insanlar hipnoz edilebilir. Hipnoz yapmış olduğunuz insanları etki altına almak ne kadar sürüyor? O kişiden kişiye göre değişebilen bir şey. Bazı insanlar hipertelkine yatkın, yani çok çabuk verdiğiniz bir telkine karşı cevap verebiliyor. Bunlara biz somnambulist diyoruz. Yani toplumun %5'ini oluşturuyor. Ama toplumun %95'i daha analitik, daha kritik düşünen insanlar olabilir. Ortalama bir 20 dakika, 25 dakikada o hipnoz dediğimiz zihinsel durum oluşabiliyor. Hipnoz yöntemi kullanarak bir insanı kendimize aşık edebilir miyiz? Yani evet, aşık edebiliriz ama o anlık için geçerli olan bir şey. Birini hipnoza alırız ve karşısındaki insana çok yoğun duygular beslediğini ikna edebiliriz, ona aşık olduğunu ikna edebiliriz. Ama o ana bağlı olan bir şeydir. Hipnoz bittiği an o duyguları, o yoğun duyguları da bitecektir. Siz hiç hipnoz yöntemi kullanarak birisini kendinize aşık ettiniz mi? Hiç aşık etmedim ama böyle bir şey yapsam herhalde çok fake, yapay bir şey olurdu. Ama aşkın kendi doğası da bence zaten hipnoz. Yani o anda bilinçaltınız o kişinin senin ruh eşin olduğuna, senin eşin olduğuna ikna oluyor ve haddinden fazla bir duygusal yoğunluk hissetmeye başlıyorsun karşı tarafa. O kişi ne kadar senin hayatına uygun, uyumlu olmasa bile
Aslında bir taraftan onun doğru kişi olmadığını biliyorsun ama diğer taraftan da onunla evlenip birlikte olmak istiyorsun. Bu da hipnozun tanımı. Burada aslında belki insanların kendine söylediği sıklıkla söylediği bir şey vardır benim genelde toplumda yakaladığım. Evlendiğimiz zaman düzelir. Evlendiğimiz zaman eve bağlanır. Bunu söyleyen insanlar aslında kritik beyinle şunu söylüyorlar. Yani karşı tarafta bir bozukluk var. Bana uygun olmayan bir şeyler var. Ama bilinçaltından o kendi kendine verdiği telkinle beraber sen bu yola devam etmelisin. Evlendiğin zaman bu kişi düzelir diyerek kendilerini aslında hipnoz ediyorlar. Hiç hipnoz altına alıp da çıkaramadığınız biri oldu mu? Böyle bir şey mümkün değil. Yani birini hipnoz altına alıp onun çıkamaması, ömür boyu hipnozda kalması gibi bir durum söz konusu değil. Zaten biz gün içinde de birçok kez hipnoza girip çıkıyoruz. Bazen dalar gidersiniz ve bu bir telefonun başında olabilir, bilgisayarın başında olabilir. O durumlarda da biz zaten bu hipnoz durumunu yaşıyoruz. Kısacası gün içinde çıktığınız hipnozla bir formal hipnoz yani bir hipnotist eşliğinde yaptığınız hipnozun arasında hiçbir fark yok. Hipnozun içinde kalmak, oradan çıkamamak diye bir şey yok. Atıyorum ben burada öldüm ya da bir dışarı çıktım geri geldim diyelim. O zaman zaten birkaç dakika kişi kendi başına dursa kendi kendine uyanacaktır o durumdan. Herkesin hipnoz altında olduğu hakkında bir teoriniz var. Herkes gerçekten hipnoz altında mı ve gerçekten bundan nasıl kurtulabiliriz? Bunu açıklar mısınız? Tabii ki. Hepimiz aslında 7 yaşımıza kadar hipnoz altındayız. Hipnoz altındaki olduğumuz bu durum aslında dünyayı modelleme ve öğrenme çabamızdan geliyor. 7 yaşına kadar kritik eden tarafımız tam gelişmediği için dış dünyadaki her şeyi bir sünger gibi emmeye başlıyoruz. Annemizin inançları, ailemizin inançları, toplumun inançları, değerleri. Bütün bunlar sizin içerinizde aslında biraz da dogmatik bir yapı oluşturuyor. Ve 25'lere 30'lara geldiğinizde de bunu sürdürmeye devam ediyorsunuz. Özellikle günümüzde medya yoluyla da ne yazık ki üzerimizde bir hipnoz etkisi oluşturuluyor. Dini liderler ya da siyasi liderler de hipnotik dil kalıplarını kullanarak sürekli bize uyaranlar gönderiyorlar. Kısacası istesek de istemesek de herkes bizi bir şeylere ikna etmeye çalışıyor ve ikna edilmeye çalıştığımız her girişim hipnozun kendisidir. Hipnozla alakalı bilinen en yaygın yanlış anlaşılmalar nelerdir? En yaygını aptal insanların kolayca hipnoz olduğu yanılgısı. Halbuki tam tersine çok zeki insanlar hemen hipnoz olur. Çünkü karşıdan gelen görevi, karşıdan gelen uyarıyı direkt olarak bilinçaltında aktifleştirirler, hayal etmeye başlarlar, düşünürler. O emre hemen riayet ederler. Ama aptal insanların ya da zekasını, yaratıcı zekasını çok kullanamayan insanların bunu yapması daha zor. Yani sen bir limon düşün dediğimde bir insan put gibi duruyorsa onun daha düşünme becerisi gelişmemiş demektir. Yaratıcı zekasını kullanamıyor demektir. Bu o zaman onun pek hipnoza da uygun olmadığını gösterir. İkincisi de insanların hipnoz altında bülbül gibi şakıyacakları yanılgısıdır. Bu da gerçek değil. Atıyorum şurada 2 dakika önce birini öldürsek ve o kişiyi buraya getirip hipnoza alsak ki alamayız zaten o da buna riayet etmeyecektir. Numara yapabilir ama hipnozdayım numarası yapabilir. Ona desek ki sen hiç hayatında birini öldürdün mü? Hayır diyecektir. Yani insan istemedikten sonra hipnozdayken, transtayken ya da transın dışında hiçbir şekilde kendiyle ilgili şeyleri söylemeyecektir. Ama bununla ilgili çok büyük şehir efsaneleri var. İnsanlar transa girdiklerinde, hipnoza girdiklerinde her şeylerini anlatırlar. Bütün kirli çamaşırları ortaya dökülür. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten öyle bir şey mümkün olsa adli hipnoz bunu suçlular üzerinde uygular ve çözülmedik cinayet kalmazdı. Reenkarnasyon var mı? Varsa hipnoz yöntemiyle geçmiş yaşamlarımıza giderek bilgi edinebilir miyiz? Reenkarnasyon tabii ki bir teori ve bununla alakalı bir bilimsel altyapısı olmadığı için şu an için bunu kabul etmek pek doğru bir şey değil, mantıklı bir şey değil. Hipnoz da tabii ki bununla alakalı bir araç olarak kullanılamaz ne yazık ki. Birini hipnoz ederken yaşadığınız en ilginç olay neydi? Kişiler hipnoz sırasında böyle değişik reaksiyonlar verebiliyorlar. Ve bunlardan bir tanesini anlatmak isterim şahsen. Bir arkadaşım yani çok da somnambulist, çok da aslında hipnoza yatkın ama hipnoza derinleşip kendi kirli çamaşırlarının ortaya çıkacağını zannediyordu. Ve kendini bir türlü bırakmıyordu hipnoza, bırakmadı. En sonunda kendi kendini bayıltmak için haddinden fazla bir şekilde nefes alarak bayılmışlığı var. Kendi kendini bayıltmıştı. Az önce soru esnasında bunu açıklamıştınız ama
tekrardan sormak istiyorum. Hipnoz altındayken biri tüm sırrını açıklayabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hipnoz sırasında da bilinciniz yerinde ve neye olup bittiğinin farkındasınız. Bilinçaltını aslında 5 yaşında bir çocuk gibi düşünelim. O çocuk hiçbir zaman bilinçten kopmak istemiyor. Bilinç bir anne, bilinçaltı onun bir çocuğu gibi ve annenin onaylamadığı hiçbir şeyi bilinçaltınız yapmaz. Yani hani böyle sahneler vardır ya, bir eve misafirliğe gidersiniz. Anne çocuğa tembihler, kekten başka yemeyeceksin, bak bir tane yiyeceksin diye. Çocuk ikinci keki de yemek ister ama annesiyle böyle göz göze gelir ve anne istemediği için o keke uzanamaz. Aslında bilinçle bilinçaltının ilişkisi tam olarak böyledir. İnsan istemediği müddetçe bilinçaltı onun sırlarını açıklamayacaktır. Ne kadar derin hipnozda olursa olsun. Yani böyle bir şey mümkün değil. Kendi kendinizi hipnoz edebilir misiniz? Tabii ki bunun adı self hipnoz, oto hipnozdur. İnsan kendi kendine telkin vererek de o hipnotik zihinsel duruma inip kendi şikayetleri için, sınırları için, ortadan kaldırmak istediği problemler için çok rahat bir şekilde çalışabilir. Ama zaten biz farkında olmadan kendimizi gün içinde de hipnoz ediyoruz. Bunu en çok işte yoğun duygular beslediğimiz zamanlar yapıyoruz, korku anlarında yapıyoruz. Az önce anlattığım gibi bir uçak korkusunda uçağın aslında düşmeyeceğini, dünyanın en güvenilir aracı olduğunu bildiğimiz halde kendimize telkinler vererek dünyanın en güvenli aracından kendimizi soyutlayıp arabayla yola devam ediyoruz mesela. İnsanın kendine yaptığı çok yanlış hipnozlardan bir tanesi. Kişi iyi düşünceyi, pozitif düşünceyi hayatına empoze ederse, yani zengin olacağım, başarılı olacağım, iyi yerlere geleceğim gibi kendine pozitif düşünceleri yüklerse hayatına gerçekten olumlu yönelişler olur mu? Tabii ki. Bunun adı aslında retiküler aktiviteci sistemi en baştan programlamak. Yani hayata olan algılarımızı, kendimize yönelik düşüncelerimizi, yaptığımız işe olan bakış açımızı en baştan tasarlayabiliriz. Ve hipnoz bu konuda yapacakları otohipnoz gerçekten çok faydalıdır insanlar için. Kendilerini zenginleştirebilirler, ideal kilolarına gelebilirler, korkularından, kaygılarından arınabilirler. Yani başarının anahtarı zaten hipnozun kendisidir. Ve dünyadaki birçok atlet, birçok iş adamı, birçok tanınmış insan da zaten hipnoz tekniklerini, trans tekniklerini uygular ve başarılı olurlar. Örnekte kendimize bir hedef koyduk. 3 ay sonra hesabımıza 1 milyon TL olacak diye. Tamamen pozitif düşünceyi empoze edersek bunun olma ihtimali var mıdır? Bunu tabii dileyenin de kim olduğuyla alakalı bir şey. Eğer bir insan aylık 20.000 TL, 30.000 TL alıyorsa ya da asgari ücret alıyorsa bu dileğin zaten kendiliğinden gerçekleşme şansı yok. Çünkü kendi bilinçaltı ona inanmayacaktır. Ama bu kişi bir Koç ailesinin mensubuysa, Sabancı ailesinin mensubuysa belki 3 ay beklemesine bile gerek yok. Kısacası sizin retiküler aktiviteci sisteminiz sizin yeteneklerinize, becerilerinize göre çalıştığı için, sizin hayat şartlarınızı bildiği için o şartlara yönelik isteklerinizi kabul eder ve gerçekleştirir. Kişilerin böyle bir niyeti olabilir ama bunun için direkt 1 milyondan değil adım adım gidilmesi gerekir. Eğer asgari ücret kazanıyorsa ya da işte 20.000 TL, 30.000 TL gibi rakamlar kazanıyorsa her zaman için 2 katını hedeflemek bilinçaltı için çok daha gerçekçi bir hedeftir. Ama tabii ki kazancı bir kişinin 500.000 ise zaten hali hazırda 1 milyon kazanıyorsa evet 3 ay gibi kısa bir sürede de buna ulaşabilir. Bilinçaltı ona hizmet edecektir bu konu hakkında. Kendimizi hipnoz ederek hastalıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Bununla ilgili dünyada birçok örnek var. Kendini gerçekten otohipnoz yöntemleriyle iyileştirmiş. Bunlardan en tanınmışı Milton Erickson'dır. Milton Erickson bir psikiyatrist ve çocuk felcini kendi bilinçaltı teknikleriyle yenmiş bir insan. Bir takım doktorlar da var. Şimdi ismini zikretmek istemiyorum. Bu teknikleri uygulayarak kendilerini iyileştiren. Bizim de aslında vücudumuz semender hayvanı gibi kendi kendini tedavi edebilir. Bu anlamda gerçekten kendini hipnoz etmek isteyen insanlar önce birazcık o hastalıkla ilgili düşünüp ben bu hastalığı niye yaşıyor olabilirim diye de sorgulayabilir. Ama en önemli şey tabii ki bu işin uzmanına gidip bir doktor tavsiyesi alıp doktoruna gözükmek. Ama sonrasında kendini iyileştirmek için de telkinleri deneyebilir kendi üzerinde. Uzaktan hipnoz yapmak mümkün müdür? Yani aklınıza gelen her kişi yanınızda olmamasına rağmen hipnoz yapabilir misiniz? Tabii ki uzaktan hipnoz yapmak mümkün. Zaten izlediğimiz reklam filmleri bizatihi hipnozun kendisi. 7-8 defa gördüğünüz zaman bir reklamı otomatik olarak bizim bilinçaltımızda hipnotik bir etki oluşuyor, bir inanç oluşuyor o ürünle alakalı.
Biz de kendimiz uzaktan, kendimiz de hipnoz edebiliriz. Sevdiğimiz insanları da hipnoz edebiliriz. Çünkü hipnoz sözle olan bir şeydir, telkinle olan bir şeydir. Ve direkt böyle manipülatif telkin kalıpları kullandığınız zaman direkt üzerinize bir hipnotik etki oluşur. Büyük şirketler, büyük reklam firmaları bu hipnoz yöntemini kullanıyorlar mı? Yani izlediğimiz reklam filmlerinde bunların etkisine maruz kalıyor muyuz? Kesinlikle. Buna aslında nöropazarlama deniyor ve zaten bu bilimsel de bir şey. Aynı zamanda beyinden beyine satış da denir. Çünkü bizim aslında satın alma içgüdümüz bilinçaltımızdadır. Ve bazı izlediğiniz o reklamlar direkt olarak bilinçaltınızda duygusal hassasiyet yoğunluğu hedefleyerek sizin satın alma davranışlarınızı otomatik olarak şekillendirmeye yöneliktir. Ve çok ciddi de reklam bütçeleri ayrılır. Özellikle gazlı içecek firmalarına bakarsak Ramazanlarda değil mi? İşte Ramazan sofralarının vazgeçilmezi şu içecek gibi biraz da lokalize ederler o ürünleri. Bunların hepsi işte hipnotik birer etkidir insanların üzerinde. Kesinlikle nöropazarlama kullanılır. O yüzden tüketicilerin de bir ürünü alırken ben bunu niye alıyorum diye sorgulamaları çok önemli. Yani ben bir telefon kullanıyor olayım. Dünyanın en iyi telefonu o marka olduğu için mi o telefonu kullanıyorum? Yoksa o markanın çok iyi bir marka olduğuna ikna edildiğim, inanç oluşturulduğu için mi kullanıyorum? Kısacası hipnozdan kaçış yok. Öyle ya da böyle hepimiz o hipnozun altındayız. Bu kötü bir şey değil ama mantıklı olarak neyi niçin satın aldığımızı bilirsek kendimizi bu tarz manipülasyonlara karşı korumuş oluruz. Bir şey kötüyse hipnozla onun iyi olduğuna inanabilir miyiz? Ne yazık ki evet. Yani bununla ilgili yapılan çalışmalarda özellikle telkinin insanların içinde çok ciddi inanç kalıpları oluşturduğu gözlemlendi. 1960'lı yıllarda Amerika'da şimdi ismini vermeyeceğim bir sigara firması bir doktor aracılığıyla sigaranın sağlığa yararlı olduğuna dair bir reklam çalışması bile başlatmıştır. Doktor otoriter bir kimlik, yani bizim bilinçaltımız için hipnotist. Ve otorite diyor ki sigara sağlığa faydalıdır. Şu hastalıklardan korur. Bununla ilgili ciddi bir reklam çalışması yapılarak ismini zikretmediğim o firma çok ciddi şekilde cirolar kazanmıştır. Yani kötü bir şey insanlara iyi diye sunularak insanlar manipüle edilebilir. Genelde yaşlı insanlarımız doktora gittiklerinde gider gitmez ben iyi oldum, ben daha iyiyim hissiyatına kapılırlar. Bu hipnotize olmakla alakalı mı? Tabii ki, çünkü dediğim gibi doktor bir zaten otorite ve hipnozda otorite figürü çok önemlidir. Bizim çocukluğumuzdan itibaren bazı otoriter kalıplarımız vardır. Polisler, doktorlar, jandarma. Bunlar hem güvenilir kimliklerdir hem de otoritenin kendisidir. Ve bunların söylediği şeylere bizim yapmamız daha da kolaydır. O yüzden evet, yaşlı insanlar doktora gittiklerinde kendilerini daha iyi hissederler. Tabii bu bir psikolojik etkidir. Psikolojisi bozuk bir insan hipnoz yöntemiyle iyi olabilir mi? Tabii ki, ama bunun için bir psikiyatristle çalışması lazım ya da bir psikiyatristin altında çalışan bir klinik psikologla çalışması lazım. Obsesif kompulsif rahatsızlıklar, panik atak, anksiyete hipnoz yöntemiyle beraber ciddi anlamda çözülebilir. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da zaten, akademik çalışmalar da bize bunu gösteriyor. Ve bu tarz çalışmalar %75 daha etkilidir. Yani bir psikoterapi seansında mutlaka hipnozun kullanılması gerekir ki daha da fazla tedavi hızlansın ve kişide kalıcı bir sonuç oluşsun. Cinci hocalar insanlara sizi musallattan kurtaracağım, sizi iyi edeceğim diye vaatlerde bulunuyorlar. İnsanlar da gittiklerinde iyi olduğum düşüncesine kapılıyorlar. Bu hipnoz mudur? Tabii bu bir plasebo etkisi de yaratıyor insanlarda. Yani sizin inançla yaptığınız şeyler otomatik olarak gerçekleşeceğine dair de bilinçaltına verdiğiniz komutlardır. Eğer bu tarz insanlar cinci hocaları çokça otorite görüyorlarsa onlardan pek tabii ki psikolojik olarak etkileneceklerdir. Ama burada keramet hocalarda, hacılarda değil, insanların kendilerine verdiği o telkinlerde. Bizim de mesela eğitimlerimize gelip insanlar tırnak yeme alışkanlığını bırakmak istiyorlar. Ve bazı insanlar programı satın aldığı an zaten otomatik olarak bırakıyor. Ama burada programa katılmadan bile bu işi çözüyorsa ya da cinci hocaya giderek gitmeden bile bu işleri çözebiliyorlarsa kendi kafalarında, bu hocada kerametin olduğu değil, kendilerine verdiği, kendilerine yaptığı hipnozun bir etkisidir. Psikolojik bir etkidir. Hipnozu öğrenmek ve uygulamak için ne tür bir eğitim gereklidir? Bununla ilgili herhangi bir hipnoz kursuna katıldıkları zaman, tabii ki kaliteli bir hipnoz kursuna katıldıkları zaman birkaç ay içerisinde bu yeti ve beceriye sahip olurlar. Ama bu gerçekten biraz da insanın kendi içinden gelen bir şey.
Yani kendi kişilik özellikleri de bir insanın hipnoz olmaya, hipnotist olmaya yetiyorsa hemen inanç oluşturmak ya da pratik zeka ile beraber bir senaryo yazarak insanın kök inançlarını değiştirmeye yönelik kendi becerileri varsa o zaman bu süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Ama ortalama 2-3 ayda bir insan hipnotist olabilir. Peki kimler hipnotist olamaz? Çok fazla kendilerine güvenmeyen, özgüven eksikliği yaşayan, hitabeti kuvvetli olmayan, kendine inanmayan insanlar ne yazık ki hipnotist olamaz. Sağ ve sol beyin loblarını geliştiren teknikler nelerdir? Bahsedebilir misiniz? Beyin konfor alanında çürür. Yani sürekli hep aynı şeyleri tekrarladığınızda beynin küçüldüğü bilimsel açıdan da gözlemlenmiştir. Bununla ilgili çok güzel önerdiğim egzersizler var. Birkaç tane gösterebilirim. Bunları yaptıkça aslında beyninizde yeni nörotransmitterler oluşur ve beyniniz gittikçe güçlenir. Bu ne işinize yarayacaktır? 80-90'lı yaşlarda da çok çevik, cin gibi bir beyniniz olacaktır. Benim çok meşhur bir egzersizim vardır, piston egzersizi. Sol elinizle öne doğru, sağ elinizle geriye doğru hareket ettirerek şu şekilde. Tam ters istikamette hareket ettirdiğinizde beyninizde yeni nörotransmitterler oluşur. Başka bir şey daha göstereyim. Bir serçe parmağınız ve işaret parmağınızla değiştir, değiştir gibi komutlar kendinize verdikçe, günde bunu 5 dakika yaptıkça beyin sağlığınız için çok faydalıdır. Hipnotistik bir illüzyon mudur? İllüzyon aslında algılarımızın oynandığı her haldir. Evet, hipnozda da algılar oynanır. Ama gösterilerde, sahne şovlarında işte bu hatırlayın küçükken David Copperfield'lar vardı. Bizi tamamen illüzyonla aslında hipnoz ederlerdi. Yani bizim içimizde bir inanç oluştururlardı. Hatta ben şu anda rejiden rica edeyim. Birinci görselle beraber başlayalım. Şu anda ekranda bir gökkuşağı resmi görüyorlar. Bu resimde tam ortada beyaz noktaya odaklanmalarını istiyorum. Ve gözlerini kırpmadan sadece o noktaya odaklansınlar. O noktaya odaklanmayı sürdürsünler. Birazdan renkler kaybolacak. Ama renkler kaybolsa bile insanlar fotoğrafı siyah beyaz olmasına rağmen renkli görmeye devam edecekler. 3, 2, 1 ve 0. Şu an renkler tamamen yok oldu. Fotoğraf siyah beyaz ama hala insanlar renkli görmeye devam ediyorlar. Bunun sebebi beyninizin sizin için hizmet etmeye devam etmesidir. Yani renkler ortadan kayboldu ama beyniniz şu anda halüsinasyon üretiyor ki size hizmet ediyor. Yani bu da bir nevi aslında illüzyon. İllüzyonun kendisi. Peki bize başka bir illüzyon gösterebilir misin? Tabii ki Reci ikinci resmi de ekrana getirirse bir ağaç görseli, bir bahçe görseli görecekler. Orada da tam orta noktaya odaklansınlar. Ve birazdan ben ondan geriye doğru saymaya başlayacağım. Ve ben 0 dediğimde tekrardan resim renk değiştirecek ve bu sefer orijinal bir şekilde görüyormuşçasına beyinleri illüzyon yaratmaya devam edecek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Şimdi tamamıyla resim siyah beyaz ama insanların bilinçaltı o resmi renklendirmeye, anlamlandırmaya devam ediyor. Bunun temel sebebi algılarımız hiçbir zaman kesilemez. Ve günlük hayatta da şu anki bu illüzyonun bir benzerini zaten yaşıyoruz. Bir şey devam ettiğinde ve ortadan kaybolduğunda beyin onu tekrardan yaratmak zorunda. Bu biten bir aşk ilişkisi olabilir. İnsanlar aşık olduktan sonra ve bittikten sonra efkarlanır ve sigara içmeye başlarlar değil mi? Ya da tıkınırcasına yemeye başlarlar. Aslında bütün bunlar sizin psikolojik ihtiyaçlarınız için beyninizin yaptığı bir çaba. Bunlar rastgele olursa sizi sınırlar, sizi mağdur eder. O yüzden kendi illüzyonunuzdan da uyanmamız gerekir. Hayatınız mesleğinizden dolayı etkileniyor mu? Evet. Çünkü işimiz insan davranışları, insan psikolojisi ve ister istemez karşılaştığımız insanlarla ilk dakikadan itibaren onları anlama ve anlamlandırma çabası içine giriyoruz. Çünkü insanlar sadece ağızlarıyla konuşmazlar, davranışlarıyla da konuşurlar. Ve bu işlerle ilgilenen aslında hemen hemen herkes o sözcüklerin arkasındaki şeyleri takip ederek insanları tanımaya çalışır. İnsanların nefes alışı, beden hareketleri, yaptığı jestler, mimikler bizim çok dikkatimizi çeker. Tabii sadece insanlarda değil, yani izlediğimiz reklam filmlerinde, izlediğimiz filmlerde oradaki aslında hipnotik alt metni de okumaya eğilimli oluyoruz tabii ki. Uyurken zayıflama teoriniz nedir? Bunu açıklayabilir misiniz? Tabii ki.
Uyurken zayıflama aslında şöyle bir şey. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa ve sadece motive olamadığınız için kendi davranışlarınızı, beslenme tarzınızı değiştiremiyorsanız kendinize aslında hipnoz yaptığınız bir süreç. Gece yatmadan yarım saat önce aldığımız son görseller, son uyaranlar biz gece uyurken uykunun orta bölümlerinde aktifleşir, şekillenir. Bunlar da eğer telkinler olursa zayıflamaya yönelik o zaman bilinçaltınız otomatik olarak sizi zayıflatmaya başlar. Telkinler şu şekilde: ben 60 kiloyum ve her zaman bu kiloda kalacağım. Vücudumun bu fazla yağlara ihtiyacı yok. Bu fazla yağlar bana bir külfet, bana bir yük. Benim için hiçbir faydası, yararı yok. O yüzden bu akşam itibariyle bunlar bağırsak kullanımıyla, terleme yoluyla dışarıya atılmaya başladı gibi telkin kalıpları, emrivaki kalıplar kullanılmaya başlandıkça gece uykunun orta bölümünde bu telkinler bilinçaltınız tarafından işlenmeye alınır ve direkt olarak kendiliğinden gün içinde kendinizi daha da tuvalete çıkar bulursunuz. Daha terler bulursunuz. Yediğiniz şeylerden hemen tıka basa tok hissedersiniz. O beslenme alışkanlıklarınız, abur cubur alışkanlıklarınız ya da tıkınır yeme alışkanlıklarınızın varsa bunların azaldığını görürsünüz. Kısacası uyurken zayıfla kendi psikolojinizi etkilediğiniz ve sonuç aldığınız güzel bir yöntemdir. Dünya bir illüzyon sahnesi mi? Hemen hemen o şekilde. Yani pazarlama zaten üzerimizde bir hipnoz yaratır, bir illüzyon yaratır. Ve bu işlerle ilgilenen insanlar iyi ya da kötü, iyi insan, kötü insan, iyi mal, kötü mal hiç fark etmez. Aslında her şeyin iyi bir pazarlamanın sonucu olduğunu görebilirsiniz. Bu bir siyasi lider olabilir, bir ürün olabilir, bir marka olabilir, giyim markası olabilir. Aklın haza, hayalinize ne geliyorsa her şey iyi bir illüzyonun, kısacası iyi bir pazarlamanın sonucudur. Korkularımızdan kurtulmak için hipnozu değerlendirebilir miyiz? Tabii ki korkunun ne anlama geldiği de çok önemli bir şey. Neden korkar insan? Çünkü ilkel beyni insanı korumak ister. Benim her zaman için sorduğum klasik bir soru vardır. Midemiz ne işe yarar? Sindirmeye. Kalbimiz ne işe yarar? Kan pompalamaya, dolaşıma. Beynimiz de bizi korumak için vardır. Herkes %95 insanlar bunu düşünmek der. Düşünmek için beyin vardır. Ama beyin aslında bir düşünme organı değildir. Düşünmek çok sonra yaptığı bir şeydir. Beyin insanı koruma organıdır. Ve korumak için de korku gibi duygusal sinyaller gönderir ki sizi hayatta tutması için. Kısacası korkmak, kaygı duymak bunlar problem değil. Sizi eğer sınırlandırıyorsa problem bunlar. Ve korkularınızdan, kaygılarınızdan kendinize telkin vererek kolayca kurtulabilirsiniz. İnsan kötü düşünceleriyle kötü şeyleri üzerine çeker mi? Siz kendi odaklandığınız her şeyi kendi üzerinize çekersiniz. İster iyi ister kötü. Hemen şu an bir deney yapalım mı? Tabii ki. Bir dakikanı gözlerinizi kapatın. Sizden ricam şu. İzleyenler de bizimle beraber gözlerini kapatsınlar ve yapsınlar lütfen. Ricam şu. Lütfen mavi fili düşünme. Mavi fili düşünme. Şu an silik de olsa bir mavi fil geliyor gözünüz önüne, ben görüyorum. Açalım gözleri. Yani mavi fili düşünme telkinindeki düşünmeyi silip atıyor bilinçaltı. Mavi filin kendisine odaklanıyor. Yani olumsuz olaylar da aslında bu şekilde. Yani ben gelecek korkusu istemiyorum diyerek gelecek korkusuna odaklanıyoruz. Halbuki bunun tam zıttına odaklanmak gerekiyor. Bolluğa, berekete, güzelliklere odaklanırsanız sizin için daha faydalı. Kısacası odaklandığınız şey iyi mi kötü mü bilinçaltı için önemli değil. Odak odaktır. Direksiyonun kendisi odaktır. Direksiyon uçuruma da gidebilir, bahçeye, güzelliklere de gidebilir. Ama bilinçaltı bu ikisinin ayrımını yapamaz. O yüzden insan beyni yani bilinç her zaman direksiyonun başında olmak zorundadır. Toplum hipnoz edilebilir mi? Tabii ki bunu klasik dönem Nazi mimarisinde görüyoruz. Yani Hitler'in aslında insanları nasıl manipüle ettiğini ki Hitler de aslında bir ressam. Yani bir ressamın, bir sanatçının diğer insanların yaratıcı zekalarını tetikleyerek onların üzerine kitle hipnoz uygulayarak bir ırkı üstün ırk olduğuna inandırıp eziyete, sefilliğe ve insan öldürme eylemlerine kadar sürükleyen çok deli dehşet dönemler yaşadı bu dünya.
Kitle hipnozu için tabii ki bambaşka parametreler var. Yani bir hipnotistten yola çıkarak değil, bunu tamamen bir otoritenin yaptığı bir şey olarak düşünelim. Kötü hipnoz olduğu gibi bu arada iyi hipnoz da var. Mesela Atatürk de bu ülkeyi hipnoz etmiştir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk milleti çeviktir gibi söylemleriyle topluluk önünde insanlara moral, motivasyon vermiştir. Devrimlerle beraber keza aynı şekilde bir ülkeyi kurmuştur. Yani hipnoz her zaman kötüye hizmet etmez. Çok güzel, faydalı sonuçlar da doğurur. Peki bu dediğiniz yöntemi şu an günümüzde kullanılan siyasetçiler var mı? Var tabii ki. En bilineni de Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin lideri. Tabii onun da babası, dedesi aynı şekilde bu hipnoz yöntemini kullanıyordu. Yani kendilerinin üstün olduğuna, ailelerinin üstün olduğunu insanlara kabul ettirerek tabii ki yıllardır insanları ne yazık ki manipüle ediyorlar ve Kuzey Kore gibi bir rüyanın içinde aslında insanlar yok olup gidiyor. Birini çok düşündüğümüzde onu üzerimize mi çekeriz? Evet, çok yoğun bir şekilde o kişiyi düşünürseniz tabii ki bununla ilgili sinyaller göndermeye başlarsınız ama siz fark etmeden bir bakmışsınız ki gerçekten o çok yoğun düşündüğünüz kişi size o konuyla ilgili olmasa bile mutlaka aramıştır. Ben bilinçaltlarının konuştuğunu düşünüyorum. Bunu bilimsel anlamda izah edemem, açıklayamam ama gerçek anlamda benim de hayatımda böyle tecrübeler var. Yani birini çok yoğun bir şekilde düşündüğüm an telefonumun çaldığı çok olmuştur ya da bir yerden geçerken onunla karşılaştığım çok olmuştur. Tabii bunlar bilinç dışında aslında yankı bulan şeyler. Bilinçaltı yine sahibi istediği için o sonucu üretmiştir. Yani çok da aslında rüya ya da spesifik bir şey değil. İnsanların başına genelde böyle şeyler gelir. Bilim hipnozu onaylıyor mu? Tabii ki onaylıyor. Zaten 1800'lü yıllarda hipnoz bir psikiyatristin ürünü olarak ortaya çıkmış bir şey. Daha sonra bununla ilgili akademik çalışmalar yapılmış. Birçok psikiyatrist, nörolog bununla ilgili çalışmış. Esasen hipnoz zaten özünde de tıbbi bir girişim. Yani bir bilimsel teknik. Herhangi bir kişisel gelişim tekniğinden çok daha fazla güvenilir. Ve istatistik bize bu işin %75, %80 ciddi anlamda güzel kazançları olduğunu da gösteriyor. Peki emniyet, asayiş, askeriye tarzı birimlerde hipnoz ihtiyaç durumunda kullanılıyor mu? Bizim ülkemizde değil ama Amerika'da adli hipnoz kullanılıyor. Özellikle suç olaylarında insanların geçmişi hatırlayabilmeleri için, geçmiş travmalarını hatırlayabilmeleri için ve olayların çözülmesi için evet insanlar hipnoz yöntemiyle geçmiş olaya götürülüp oradaki nesnelerin üzerine odaklanmalarını sağlıyorlar ve gerçekten ciddi çözümlere kavuşuyorlar. Bir şeyi yüzlerce kez söylersek gerçekleşir diye bir kehanet var. Hatta 40 kere söyleme olur gibi bir halk dili var. Bu gerçekten var mı? Kehanet mi? Hem evet hem hayır. Gerçekten güzel de bir soru. Bazı insanlar tabii hiper telkine yatkın olduğu için kendi söylemlerinin, o telkinlerinin de etkisinde kalabilirler ve gerçeğe dönüşebilir. Tabii bu toplumun çok az bir kesimidir. Ama bir süreden sonra aynı şeyleri tekrar ederseniz bilinçaltınız buna inanabilir ve sizin bütün yaşam gerçekliğinizi ona göre şekillendirebilir. Yani kullandığımız kelimelere tabii dikkat edelim ama çok da kolay bir şey değildir. Bunun için insanın çok telkine yatkın bir insan olması gerekir. Sende cin musallatı var. Sen psikolojik bir hastasın. Bir insana bunları sürekli söylediğimiz zaman olmasa bile olma şansı olabilir mi? Tabii bu eğer bunu söyleyen insan bir de otorite konumundaysa söylediği kişiye karşı bir güven oluşturmuşsa kişide çok ciddi yan etkileri de olabilir. Örneğin bir koca bir karısına bunu söylerse ve bunu defalarca söylerse kadın buna inanabilir hipertelkine yatkınsa. O yüzden iletişimde de bunlara çok dikkat edilmesi gerekir. Belki siz bunları söylerken kötü niyetli olmayabilirsiniz ama karşıda bunun nasıl yankı bulacağını bilemezsiniz. Kimliğiyle, kişiliğiyle alakalı direkt bir problem de patlayabilir. Bazı insanlar kem gözlüdür. Bakışlarıyla karşısındaki insana zarar verirler. Bu da mı bir hipnoz yöntemi? Bu da tabii görsel bir hipnoz olarak algılanabilir. Tabii kişinin kim olduğuyla da önemli bir şey. Ama bir de bu kişi kem gözüyle nam saldıysa, ün kazandıysa evet insanlar onunla konuşurken de etkilenebilirler. Bir bakışından, bir söyleminden direkt olarak negatif bir inanç oluşturabilip kendileriyle alakalı, hayatlarıyla alakalı düzensizlikler yaşayabilirler. Çocuk yetiştiren annelerin hipnoz yöntemleriyle çocuklarını büyütmesini tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Özellikle 7 yaşından önceyse
Çünkü 7 yaşından sonra kritik zihnimiz oluştuğu için hipnoz edilmemiz daha zor. Ama 7 yaşından önce bir çocuğunuz varsa mutlaka yazı yöntemiyle gece yatmadan yarım saat önce ona güzel güzel telkinler yazdırabilirsiniz hızlı bir şekilde. Bu özgüvenli olmasıyla alakalı olur. Okul performansını artırmakla alakalı ya da iyi bir insan olmasıyla alakalı olabilir. Ama 7 yaşına kadar hepimiz hipnoz altında olduğumuz için bence o sürecin kullanılması çok önemli ve çok kritik. Programımıza renk kattınız. İyi ki geldiniz. Programımızı sonlandırmamız gerekiyor. Bundan dolayı izleyicimize hayatlarında iyi gelecek bir hipnoz yöntemi veya başka bildiğiniz bir yöntem söyleyebilir misiniz? Tabii ki bununla ilgili çok basit yapabilecekleri, bu akşam itibariyle başlayabilecekleri bir hipnoz yönteminden bahsedebilirim. Bu aslında yazarak kendini hipnoz etmek. Gece yatmadan yarım saat önce hepimiz zaten hipnoz altındayız. Yani o hipnoz dediğimiz yoğun zihinsel durumu yaşıyoruz. Bir kağıda çok basit bir şekilde kağıdın üst tarafına şöyle bir şekilde gösterebilirim. Üst kısmına sizi heyecanlandıran şeyleri yazıyorsunuz. Bu gerçek olabilir, sanal olabilir. Mesela bugün Brad Pitt'le yemek yedim, helikopterle gezdim, bungee jumping yaptım, köpek balıklarıyla yüzdüm. Her neyse şurada o duygusal yoğunluğu üst perdede yaşıyorsunuz. Bunu kendinde check etmenin, sağlama yapmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi de o yoğun duygusal yükselişi yaşamak, duyguları kışkırtmak. Burada duygular kışkırdıktan sonra alt kısma da telkinleri yazıyoruz. O konu, hangi konuda çalışmak istiyorsanız, bu kilo ile ilgili olabilir, özgüvenle ilgili olur, sigara ile ilgili olur. Ben 60 kiloyum, hayatım boyunca böyle kalacağım. Ruhsal, duygusal ihtiyaçlarımı eğlenceli yollarla karşılarım. Ben çok cesur bir insanım ve her zaman kendi cesaretimle ün kazanıyorum. Topluluk önünde konuşurken kendimi çok rahat hissediyorum gibi. Nelerden şikayetçi oluyorsanız alt kısma da kendinize manipülatif telkinler veriyorsunuz. Üst kısımda duygular kışkırıyor, alt kısımda da manipülatif cümle kalıplarınız oluyor. Ve bunlar bir paket halinde siz gece uyurken bunlar bilinçaltı tarafından işleme alınıyorlar. Ve siz kendi hayatınıza bir bakıyorsunuz ki o şikayetlerden eser kalmamış, hepsi kendi kendine geçip bitmiş, sanki size ait değilmiş gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Son olarak bir soru sormak istiyorum. Hipnozun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni gelişmeler ve trendler var mı? Valla yeni gelişmeler, trendler bunları insanların kendi üzerlerinde kendi kendilerine kullanmaları. Çünkü yeterince manipüle edildik, yeterince bir şeylere inandırıldık ve son trend de aslında dünya çapında insanların kendilerine kimseye ihtiyaç duymadan özgür bir şekilde bunları rahatlıkla kullanmalarını sağlamak. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum ki insanlar bu beceriyi uygulasınlar kendi hayatlarında ve şikayetlerinden, sınırlarından kurtulsunlar. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Sizinle beraber bu programda olmak beni de çok mutlu etti. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, rica ederiz. Dostlar, bir sonraki programda buluşmak ve görüşmek ümidiyle sizleri alemlerin Rabbi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.